Mourinho'nun transferi ertelenebilir. Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızlarına teklif götürüyor. Real Madrid'deki hangi oyuncu İngiltere milli takımına çağrılmadı? Ve günün bomba haberi, Arbeloa Real Madrid'den ayrıldı. Arbeloa'nın son röportajının tamamı burada. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası burada olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, Mourinho'nun transferi arkadaşlar erteleniyor. Mourinho'nun önümüzdeki haftanın başında tanıtılması bekleniyor. Ancak Riquelme'nin ofis için aday olma niyetini bildirmesi her şeyi muhtemelen birkaç hafta erteleyecek. AS gazetesi yazıyor. Real Madrid'e başkanlığa adaylığını duyurdu Riquelme arkadaşlar, demiştik. Eğer Riquelme aday olmazsa direkt açıklanacak. Ama Riquelme aday olduktan sonra da bu ertelenir dedik ve ertelendi arkadaşlar Mourinho'nun açıklanması. Evet, İngiltere'den haber var. Zabıta Bellingham İngiltere Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı arkadaşlar. Çok az maça çıkmasına rağmen Tuchel onu kadroya çağırdı. Ve kimi çağırmadı arkadaşlar? Trent İngiltere Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıyor. Çok garip bir haber gerçekten. Bellingham çok az süre aldı, çağrılıyor. Trent neredeyse her maçta oynadı ama o çağrılmadı. Çağrılmayana da üzülmüyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim de beğendiğim de bir oyuncu değil kendisi. Arbeloa Real Madrid'den ayrıldı ve ayrılırken bir sürü açıklama yaptı arkadaşlar. Onlara da birazdan değineceğiz. Thomas Tuchel Dünya Kupası kadrosuna almadığı bazı oyuncular: Arnold, Palmer, Foden, Maguire ve Luke Shaw arkadaşlar. Bu önemli isimleri Dünya Kupası'na götürmüyor, bir şeyler deniyor Tuchel. Bakalım neler yapacak. Eğer başarılı bir turnuva geçiremezse sağlam bir şekilde eleştiri alacaktır kendisi. Ferdi Kadıoğlu neden Türkiye milli takımını seçtiğini anlattı. Böyle bir hikayesi var dostlar. Türkiye, Hollanda ve Kanada arasında seçim yapma şansım vardı. Annem Kanadalı olduğu için Kanada milli takımında da oynayabiliyordum. İlk başta Hollanda U21 takımında oynuyordum. Sonra milli takım tercihi yapmam gereken dönem geldi. Türkiye'de, Kanada'da beni istedi. Stefan Kuntz benimle iletişime geçti. Sonra Riva'da Hamit Altıntop'la görüştüm. Türkiye'de oynuyordum ve burada olmaktan çok mutluydum. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim. Babam kararım nedeniyle çok mutlu oldu. Ailem benim Türkiye için oynamamı hep istiyordu. Şimdi dönüp baktığımda bu karardan dolayı çok mutluyum. Harika bir Euro 2024 geçirdik. Ve şimdi hedef Dünya Kupası. Küçükken hayalini kurduğum turnuvalarda oynayacak olmak çok özel bir his diyor Ferdi Kadıoğlu. Biz de teşekkür ediyoruz bizleri tercih ettiği için. Yani ne diyelim arkadaşlar, onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için de şanslıyız bence. Evet, Thomas Tuchel bir şeyler deniyor demiştik arkadaşlar. Eklenen oyuncular Madueke, Henderson ve Eze milli takıma ekleniyor. Bu oyuncular da Dünya Kupası'na götürülmüyor arkadaşlar. Arda Güler taraftarlara imza dağıtıyor arkadaşlar burada ve bir tane köy sineği yakalamaya çalışıyor. Burada komik bir görüntü vardı, izlersiniz. Alvarez, eğer Atletico Madrid'den ayrılırsam bu yalnızca Barcelona için olur diyor Matteo Moretto'nun haberi arkadaşlar. O Barcelona'yı istiyor. Toni Kroos yine Arda Güler hakkında konuşmuş. Arda'yı diğer oyunculardan ayıran şey öğrenmeye açık olması. Geldiğinden beri antrenman öncesi ve sonrası yaptığımız her şeye büyük bir dikkatle odaklandı. Günümüzde onun gibi oyuncular pek az. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor demiş. Evet, bunu da çok öncelerden söylemiştim. Arda Modric'in yanına gidip, Kroos'un yanına gidip o pası nasıl atıyorsun, o şutu nasıl çekiyorsun diye soruyormuş onlara falan. Darlıyormuş onları. Öğrenmek istiyor her şeyi. Al Nassr teknik direktörü Jorge Jesus görevinden ayrıldı. Kulüp şimdi yeni bir antrenöre ihtiyaç duyuyor. Pep Guardiola bu yaz müsait olacak arkadaşlar. O da demişti, çalıştırmak istediğim bir oyuncu var mı? Ronaldo ile çalışmadım, onunla çalışmak isterdim diye bir açıklaması vardı. Belki de Al Nassr'a gidecektir. Ama yakışmaz ya Pep, yani yapma. Bence yapma bunu. Son dakika, Mourinho'nun Real Madrid'i bu yaz Bayern Münih'in forveti Harry Kane için bir hamle yapmaya çalıştığı bildirildi. Bayern satmayı düşünmüyor ancak İngiltere kaptanı için yaklaşık 80 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirebilir. Harry Kane çok iyi bir golcü. Yaşından dolayı da 80 milyon euro eder mi bilemiyorum. Tabii ki de Ballon d'Or'a falan da oynuyor, edebilir. Kamavinga'ya 80 diyorlarsa bu da 80 olur tabii ki de, neden olmasın. Thiago Pitarch bugün okulu bitirdi arkadaşlar. Random Kit mezun olmuş arkadaşlar. Arbeloa'nın açıklaması nedir acaba ya? Pitarch mezun olduğu için tüm suçlu benim falan diye bir açıklama gelir mi acaba? Eğer Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorsak takım olarak oynayıp takım olarak savunmamız gerekecek. Dembele'nin sözleri arkadaşlar. Mbappe'nin de manidar fotoğrafı. Niye böyle bir açıklama yapıyorsun, beni zora sokuyorsun? Beni neden baskıya zorluyorsun? Ben baskı yapmayacağım gibisinden bir poz olmuş. Manidar olmuş Fransa milli takımı için. Alessandro Bastoni'nin Barcelona'ya olan transferi durma noktasına geldi. Inter Barça'nın 40-50 milyon euroluk tekliflerini reddetti. Fabrizio Romano, hadi Real Madrid şu oyuncuyu almanız lazım. Arda Güler'imiz için iyi bir oyuncu olur. Çünkü arkası sağlam olduğu zaman çok koşmaya da gerek kalmıyor. Rodri ve Manchester City yeni sözleşme için anlaşmaya hala önemli bir mesafe var. Real Madrid, Rodri'nin bir gün kendilerine katılmak istediğini biliyor. Ancak onun için tamamen harekete geçip geçmeyeceklerine henüz karar vermediler.
Karar Mourinho ile birlikte verilecek. Fabrizio Romano yazıyor haberi. Rodri'nin transferini çok boş buluyorum Real Madrid'e. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum ama çok aşırı boş bir transfer. Son dakika bu hafta sonu Dani Carvajal ve David Alaba için veda etkinlikleri düzenlenecek. Arbeloa içinde olabilir diye bir haber vardı. Evet, Arbeloa'ya da veda olacak arkadaşlar. Arbeloa gidiyor. Ama Arda da onun döneminde çok başarılı şeyler de yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde full oynadı. Rekor goller attı. İnanılmaz şeyler yaptı ama yine de fazla değer görmedi tabii ki de. Bastoni, Mourinho'nun Real Madrid için tercih ettiği stoper hedefi yaklaşık 70 milyon euro değerinde ve İtalya'nın Dünya Kupası'na kalmaması nedeniyle tam sezon öncesi kampına katılabileceği için içeride ideal bir transfer olarak görülüyor. Evet, Dünya Kupası'na gidemediği için hazır bir şekilde sezon öncesi kampında çalışmaya başlayacak bir oyuncu. Alan takım çok şanslı olacak. Mourinho, Valdebebas'la ilk günden itibaren kadroyla hemen çalışabilecek oyuncular istiyor. Uluslararası turnuvalar sonrası geç gelenler yerine. Yağız Sabuncuoğlu Real Madrid Camavinga için 80 milyon euro talep ediyor diyor. Yani bu adam Harry Kane'le eş değer mi gerçekten? Çok garip. Evet, Arda Güler'imiz antrenmanda şov yaptı arkadaşlar. Döndü ve büyük ihtimalle son maçın kadrosuna da kamp kadrosuna da dahil edilir. Çünkü Vini falan da gitti. Arda Güler antrenmanda şov yapmış. Biz performansı düşer falan mı diye düşündük ama sakatlık sonrası. Gerçekten prime'ını açmış Arda Güler. 90'a gönderiyor burada. Topukla vuruşlar yapıyor, asistler yapıyor. İnanılmaz oynamış. Maşallah diyelim, bir daha da böyle bir sakatlık yaşatmasın Allah. İnanılmaz oynuyor. Ve son maçta da bir 10-15 dakika süre alır diye düşünüyorum. Eğer kamp kadrosuna dahil edilirse Arda Güler, tabii ki de kendisini riske atmasın, yine söylüyorum. Arkadaşlar, bu videoyu beğendikten sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Mourinho, Real Madrid'in önümüzdeki sezon başlamadan önce stoper pozisyonunu acilen yeniden inşa etmesini istiyor. Alaba'nın ayrılması beklenirken Militao'nun sakatlıkları hakkındaki endişeler ve Asensio'nun seviyesi hakkındaki şüpheler nedeniyle Mourinho kulübü yaz başında en az bir veya iki büyük savunma transferi tamamlamaya zorluyor. Ağustos'un sonlarında kilit takviyelerin gelmesini istemiyor arkadaşlar. Mourinho aslında doğru yere de hamle yapıyor. Çünkü savunması berbat durumda Real Madrid'in. Bu fotoğrafa bakın ve geleceği görün arkadaşlar sadece. Haber başka bir şey olabilir ama okumadım. Fotoğraf geleceği de yansıtıyor. Mbappe Real Madrid'in yeni kaptanı olacak arkadaşlar. Real Madrid'in yeni kaptanlığını da verecekler buna. Bravo, devam edin böyle. Mourinho ve kulüp ona kol bandını vermenin onun en iyi versiyonunu ortaya çıkaracağına inanıyor. Aynen, egosuna ego katarsınız, herkesi tokatlar artık. Fransa'daki liderliği bu kararı büyük ölçüde etkiliyor. Duyuru Dani Carvajal'in ayrılışından sonra bekleniliyor. 2026 Dünya Kupası'nda kullanacak topların maç öncesinde şarj edilmesi gerekecek. Evet, bu toplar çipli olacak sanırım arkadaşlar. Nasıl bir turnuva olacak bu toplarla beraber göreceğiz. Evet, Real Madrid'deki büyük haber geldi. Arbeloa Real Madrid'den ayrıldığını duyurdu arkadaşlar. Arbeloa yönetiminde Arda Güler dediğim gibi çok güzel işler yapmıştı aslında ama az süre almıştı. Yine de Arda Güler'in en iyi versiyonunu izledik diyebiliriz futbol anlamında ve süre olarak en çok oynadığı hoca olabilir Arbeloa. Yani siz Arda Güler Arbeloa arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsınız? Çünkü Arbeloa dönemi sona erdi. Yorumlar kısmına yazın. Arbeloa gelecek sezon Real Madrid'de olmayacağım diyor. Yarın bir veda mı? Umarım bu bir görüşürüzdür. Real Madrid'i her zaman evim olarak gördüm. Real Madrid ile 20 yıldır beraberim. Burası evim. Bu sezonun son maçım. Madrid koçu olarak hayatımdaki son maçım olup olmayacağını bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemeyiz. Keyfini çıkarmaya çalışacağım ve galibiyete odaklanmış durumdayım diyor. Yarın harika bir maç görmek istiyorum. Taraftarlara veda etmek ve onlara bir galibiyet hediye etmek. Bu büyük bir çaba. Evde son maçı oynamak özel. Bernabéu'yu mutlu etmek istiyorum diyor. Edemezsin. Laporta'nın sözleri mi? Onun sözlerine pek fazla önem vermiyorum. Konuştuklarımız konusunda her zaman çok net olduk. İspanyol futbolunu lekeleyen böylesine ciddi bir davanın çözümünü hala bekliyoruz. O dönemin birçok hakemi hala ortalıkta dolaşıyor ve bizde hala aynı duygu var. Bu tür şeyler normal değil. Devam etmemiz gerekiyor ifşa etmeye diyor. Mourinho'nun harika bir antrenör ekibi var. Çok iyi bir çevrede. Eğer gelirse kendi adamlarıyla gelecek. Olması gerektiği gibi. Benim onunla olma ihtimalim yok. Bu 4 ayı Real Madrid'i düşünerek geçirdim. Bundan sonra kendimi düşünme zamanı, atlayışı yaptım. Yeni zorluklar için hazır hissediyorum diyor. Vinicius'la ilgili soru geliyor. Kulüpten kişisel bir mesele için izin aldı. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz diyor. Carvajal, o bir Real Madrid oyuncusunun nasıl olması gerektiğinin sembolüdür. Valdebebas'ın ilk taşını o koydu. Özel, eşsiz biri. Herkes için güzel bir gün olacak. Ona saygı duruşunda bulunmak diyor. O maça başlayacak ve eminim ki onu değiştirip saygılarını sunmalar için kenara aldığımda herkes ayağa kalkacak. Geriye dönüp baktığımızda yaptıklarından dolayı çok gurur duyacak. Biz Madrid taraftarları çok şanslıydık.
Evet, o da bir sürü kupa kazandı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere. İnanılmaz başarıları vardı ama son dönem performansı da yaşlanınca düştü tabii. Oyuncularla ilişkin nasıl diye soruluyor. Onlara birlikte yaşadığımız şeyler için çok minnettarım. 25 oyuncuyla aynı ilişkiyi kuramayacağının farkındayım. Aramızda farklılıklar oldu. Bu normal. Onları mümkün olan en iyi şekilde çözdük. Birbirimize saygı gösterdik ve fırsat geldiğinde geldi. Benim için önemli olan her zaman olanı biteni nasıl ele aldığın, başına gelenleri. Ve ben bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptım. Real Madrid'i düşünerek diyor. Son birkaç ayda kendimden çok Real Madrid'i düşündüm. Ama bu kulüp için en iyisini yaptım. Başka bir kulüpte durum farklı olurdu ama yapmak zorunda olduğum buydu. Pişmanlık için yer yok diyor, pişman değilim diyor. Takıma geldiğimdeki durumu biliyorum, karşılaşmak zorunda kaldığım şeyleri biliyorum. Eğer baştan başlasaydım farklı olurdu. Ama bana verilen bu ve elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Kendi tarzımda değil ama elimden gelenin en iyisini. Birçok şeyi iyi yaptık ve başardıklarımızla mutluyum. Hiçbir şey başarmadım bu arada. Oyuncular mı? Neredeyse herkesle harika anlaşıyorum diyor. Real Madrid'den büyük bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Oyuncular beni daha iyi bir insan yaptılar. Her günü keyifle yaşamamı sağladılar. Kulübe bu fırsatı verdiği için çok minnettarım. Bu 8 yıldan sonra minnettar olarak ayrılıyorum. Birçok arkadaşı geride bırakarak umarım bir gün geri dönebilirim diyor. Evet, Arbeloa'nın açıklamaları bu kadardı. Şöyle bir haber var, çok garip geldi bana. Eğer gelirsen de yine söylüyorum, arkamdaki formayı indiririm. Türkiye'ye dönmeyin abi. Galatasaray'ın bir rüyası var, Kenan Yıldız. Galatasaray Kenan Yıldız için gizliden gizliye transfer yoklaması yapıyor. Kenan Yıldız'ın Galatasaray'da oynaması için büyük bir istek var yönetimde. Madem yerli alacağız, almışken en babasını alalım, en iyisini alalım diyorlar. Avrupa'ya gitmişken Avrupa'da kalın. Zaten hep Avrupa'daydın sen. Buraya döndüğünüz anda arkamdaki formayı alır kenara bırakırım, Arda Güler de dahil. Sakın dönmeyin abi Türkiye'ye, siz bizim oradaki elçilerimizsiniz. Muhammed Salah Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti diyor. Maaş 12-13 milyon euro, sözleşme 3 yıllık. Salah Fenerbahçe'ye gelsin mi bu maaşla, ne dersiniz? Çok fazla bir maaş. Yani Arda Güler mesela 6,5 milyon euro alıyor arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.